Aylardan Temmuz'du. Köye gitmiştim. Babam, annem, abilerim ve ben. O zaman Ramazan ayıydı ve herkes gibi oruç tutuyordum. Köye vardığımızda annemler dinlenmek istediler. Yukarı çıkıp uyudular. Ben ise bizim yukarıdaki incir ağacının orada iftarımı açmak istedim. Çünkü orası serin ve fındık ağaçlarıyla kaplı, önünde eski bir ev var, tahtadan yapılmış, huzur verici gibiydi. Daha sonra tahtadan masa sandalye falan ayarladım. Bir tepsi yemek ayarladım evden ve oraya gittim. Bekledim. 10 dakika kaldı iftar ezanının sesini duymaya. Ve başladım yemek yemeye. Yemeğimi yedim, sonra bizimkilerden gizli sigara içmek için eski eve girdim. Sigaramı yaktım. İkinci kata çıktım. Camdan bizimkilere gizli gizli bakıyorum. Havada kararmıştı zaten. Sigara içtim ve o evde, o karanlıkta olduğumu fark ettim. Ürpermeye başladım. Çünkü sigara içerken yakalanmamak için bizimkilerden korkuyordum. Nereye geldiğimi hiç dikkat etmemiştim. Konuya dönelim. Sonra ürpererek hızlı hızlı kapıya koştum. Babam kapının önünde semaver yapıyordu. Ne işim var diye üstümü koklar diye arka kapıya doğru yol aldım. İkinci kata çıktım. Çünkü ikinci katın oradan çıkış vardı. Tarladan yani. Kapıya doğru hızlı hızlı gitmek istedim. Her yer karanlık, ürperticiydi. Kapıya gittiğimde kilitliydi. Korkmaya başladım ve girdiğim kapı aniden kapanmıştı. Her yer zifiri karanlık, korkudan koşa koşa gittim. Kapıyı açtım ve arkamda sanki birisi vardı. Arkamı döndüm, hiçbir şey yoktu. Daha sonra aşağı iniyordum merdivenlerden ve aşağıya düştüm. Gözlerim kapandı. Sanki her yer bembeyaz oldu. Şimşekler çarpmış gibi ve incir ağacının oradaydım. Ne olduğunu bilmiyordum. İncir ağacının oradan koşa koşa eve gidiyordum. Evde kimseler yoktu. Kapı kilitliydi. Korkudan ağlıyordu. Komşulara doğru inerken karşıki dağda beyaz ışıklar oyun oynuyordu. Gözlerimi kırptım açtım yok oldular. Sonra ses incir ağacının oradan gelmeye başladı. Ben oraya doğru yeltendim. Karşıma kapkara birisi çıktı. Arkasında da birileri vardı. Ben olduğum yere bayıldım. Ve uyandığımda incir ağacının oradaydım. Bağlı bir şekilde çok korkuyordum. Cebimdeki çakıyla kestim ipleri. Çıktım yukarıdaki dağa. Korkudan gece gece arkamdan birileri geliyordu. Simsiyah ne yapacağımı şaşırdım. Sonra tarlada durdum. Kimseler yoktu. Sanki bir yerlere gitmişler, beni gizli gizli izliyor gibiydiler. Yatsı ezanı okundu. Sanki her yer huzur doluydu. Hemen evin oraya doğru koştum. Baktım bizimkiler evde. Eve girdim. Korkudan başka odaya geçip uyudum. Sabah olduğunda ise aşağıya indiğimde eski evin orada birisinin beni izlediğini gördüm. Babama yalvardım buradan gidelim diye. Tamam dedi. Akşam üzeri gidecektik. Evden aşağıya indim. Önümüze tavuk ölüsü düştü. Eski evin oraya baktım. Işık yanıyordu. Kapıya doğru yanaştım. Kan ile yazılmış Arapça yazıyla gidiyorum ama geleceğim diye sonra şehre gittik. Her şey düzeldi. Olay 2 sene önce oldu. Saygılarımla teşekkür ederim. İkinci hikaye. Vanlıyım, 24 yaşındayım. Geçimimizi ziraat ve hayvancılıkla yapan bir ailenin oğluyum. Her yıl yaz mevsiminde köye gider, hayvancılık ve daha çok buğday ve yonca ekimi yapardık. Bir gün ektiğimiz bir tarlanın suyunu kontrol etmek için tarlaya gitmiştim. Gittiğim tarla büyük ve düz bir dağın üzerindeydi. Köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaydı. Tarlaya vardığımda suyun gelmediğini gördüm. Gidip bakayım dedim. Tarlaya gelen su ise köyümüzde bulunan en büyük dağın dibinden kaynak su gibi gelirdi. Suyun en başında tarlaya gelen su patlak vermişti. Onardıktan sonra suyun akışıyla beraber tarlaya doğru yavaş yavaş yürüyerek bir sigara yakmak istedim. Hava rüzgarlı olmamasına rağmen yaktığım her kibrit sönüyor. Ya bir gariplik vardı ya da bana öyle gelmişti. Kibriti bitirmeme rağmen ateş yanmıyor ve arkamdan gerçekten bir enerji hissediyordum. Ben suyun gittiğini düşünürken bir baktım su kesilmiş. Bir daha patlak verdi diye geçirdim içimden. Geri döndüm bir daha. Bir adım atayım derken bana çok yakın bir ses adımı telaffuz etti. Etrafıma baktım, ıssız dağlardan başka bir şey yok. Bir daha aynı ses, bu defa 5 defa tekrarlandı. Korkmuştum. Aldırmamaya çalışıyor, şarkı mırıldanıyordum. Su kaynağına ulaştım. Su aynı yerden patlak vermiş yine. Onarıp suyun akışı ile beraber gitmeye başladım. Sanıyorsam 10 adım atmadan su yine patlak verdi. Bir gariplik olduğunu biliyordum. Kibrit yanmıyor, su gelmiyor, birileri adımı telaffuz ediyor. Ben arkadaşların oyunudur diye söylenirken içimden tekrar arkamı döndüm. Suyun kaynağına uzun boylu yabancı kirli sakallı biri oturmuş, eliyle su içiyor. Gözlerine dikmiş bana bakıyordu. Acayip ürkmüştüm.
Bu da kim dedim kendi kendime. Gerçekten adamda alışagelmişin dışında garip bir tip vardı. Herhalde halüsinasyon görüyorum sandım. Çünkü suyun kaynağındaki dağda zehirli otlar olduğu için kimse koyun otlatmaya gelmez ve o dağda yol varken kimse başka köye yaya yürümez dedim. Bu suyla ilgileniyor gibi yapıp korkuyla düşünürken kafamı kaldırdım ki yok. Nereye gitti acaba diye düşündüm. Biraz öteye baktım, dağın diğer ucundan aşağıya iniyordu. Ama yürümesi bile çok garip, sanki koşuyordu. Ama her bakışımda başka his uyandırıyor. İnanın tarif edemiyorum. Ne yapacağını izledim. Aşağıya vardığında yere eğilip eline tırpan aldığını gördüm. Oh dedim, bizim köydekilerden biri tutmuş onu. Ot biçmesi için dedim kendi kendime. Ama daha ot biçilecek sezonda değil. Yaklaşık 25 güne yakın bir zaman var. Peki o tırpan ne, Allah'ım yardım et diye düşündüm. Tavanlara kuvvet, köye kadar koştum. Korkuyla eve gittim. Korkum geçmişti. Bir sigara içtim köyün gençleriyle. 15 dakika falan geçti. Aradan az önce söz ettiğim ot tarlasının sahibi geçti, Metin amca. Metin amca dedim. Sen ne ara amele getirdin? Daha erken değil mi? Ne amelesi dedi. Vallahi dedim, demin ben tarla suyu için kaynağa gittim. Bir adam senin otunu biçiyordu. Yok öyle bir şey dedi. İstersen git bak dedim. Bana sen de gel dedi. Tamam dedim. Atına bindi. Ben de arkasına bindim, gittik. Baktık ot falan biçilmemiş. Her şey normal. Hatta benim tarlanın suyu bile tarlaya ulaşmıştı. Halbuki en son patlak verdiğinde yapmadan köye kaçmıştım. Metin amca bana baktı. Hani nerede, dalga mı geçiyorsun dedi. Şimdi anlatsam inanmaz. Kusura bakma. Ben öyle gördüm. Neyse deyip köye gittik. Akşam çıktım. Dışarıda elektrikler kesik, gene sigara yaktım. Arkamdan bir ses geldi. Arkama baktım. Karanlıktan başka bir şey yok. Dondum kaldım yerimde. İnanın bedenimde hissediyordum bir şeylerin bana dokunduğunu. Döndüm, kapı kapanmış. Kibrit yakıyorum sönene kadar. Aydınlığa bakıyorum, kimse yok. La diyor. Anlamını bilmiyorum. Arapçada hayır demekmiş. O kadar korktum ki gözlerimi açtığımda korkudan ağzımın yamulduğunu, tüm köyün başımda olduğunu gördüm. Metin yanıma geldi. Bana doğru söyle. Bugün tarlada ne gördün? Hatırlamak bile istemiyorum. Korkuyorum. Geçiştirdim. Bir şey görmedim. Boş ver falan dedim. Ben de gördüm. Anlat, ne gördün dedi. Kafaya mı alıyor bilmiyorum ama rahat bırak beni deyip yatağıma gittim, uyudum. Sabah olmuştu. Kalktım, dışarı çıktım. Çeşmede su akıntısı. Oh, yüzümü yıkayayım dedim. Elimi suyun akışına bırakıyorum. Elim ıslanmıyor. Anlatılamaz kadar korkunç ve garipti. Kafamı kaldırmamla o şeyi görmem bir oldu. Çığlık attım, uyandım. Meğer rüyaymış. Dışarı çıktım. Reenkarnasyon gibi rüyanın aynısı sabah olmuş. Aynı suyun akıntısı ve suya doğru gidiyorum. Elimi suya attım merakla. Ellerim ıslandı. Güldüm kendi kendime. Rüyayı unutup yüzümü yıkadım. Su içtim. Başımı bir kaldırdım ki ah o gün. O anı keşke yaşamasaydım. Aynı rüyadaki adam, elleri arkaya doğru uzanmış, siyah tenli, gözlerine bakmak istemedim. Sanki dudağı atlamıştı. Bağırdım ama sesim çıkmıyor. Bedenime bir kere vurduğunu gördüm. Yere düştüğümde ayaklarının sanki ağaç kökü gibi olduklarını gördüm. Ben en son gözümü açtığımda Van'da hastanedeyim. Ortopedi doktoru yanıma geldi. Alınan yara izlerinde sana vuran at çok kuvvetliymiş. Şansım var dedi doktor. Ne atı dedim. Sabah görenler olmuş sana bir atın vurduğunu. Ama ben gördüklerimden emindim. At değildi. Ve hala vurduğu yerde 3 yıldır iz var. Ve 3 yıldır köye gitmiyorum. Bu olaydan kısa süre sonra deprem oldu. Pazar günü saat 2 suları. Müthiş bir sarsıntı. Camdan baktığımda tüm binalar sanki oyun oynuyormuş gibi sallanıyordu. Deprem oluyordu. Bizler kaçmaya başladık. En son tüm kardeşlerimden emin olmak için odalara bakıyordum. Girdiğim en son odada yine onu gördüm. Ama sadece gözlerimi açıp kapayana kadar, sonra kayboldu. Daha sonra Diyarbakır'daki dayımlara gittik. Ailecek oradan dayımın yardımıyla çok dindar bir hocaya gittim. Yalnız başıma olayları anlattım. Sana neden böyle bir şey yaptıklarını bilemem ama at konusuna gelince fiziksel dokunuşları olduğu zaman insan gözüyle bile herkes tarafından görülebilirler. Ve insanlar o garip şeyin sana vurmasını at vuruyor gibi görmelerini sağlamış dedi. Senin gördüğünü ise Allah kimseye göstermesin dedi. Bunu anlatmamın sebebi hayat bu. Her insanın başına her şey gelebilir. Bizi koruyan tek olan Allah Celle Celaluhu'dur. Unutmamamızı hatırlamak için. Şu an Kur'an-ı Kerim okuyup tüm namazlarımı kılıyorum. İçimde bir his, eğer dinden ayrı kalırsam bana o kötülüklerin tekrar geleceğini söylüyor.